Herkese merhaba. Fransa lideri Macron'u artık Türkiye ve özellikle Müslümanlar yakından tanıyor. Zira mesnetsiz iftiraları, her cephede Türkiye'nin karşısına çıkması, her platformda Türkiye hakkında atıp tutması onun özel hobisi haline geldi. Tabii kuyruk acısı tam olarak nedir bilemiyoruz ama derin bir acıya sahip olduğu ortada. Bay Macron bir süre önce Türkiye'ye olan öfkesinden kudurmuştu. Tabii daha sonra kişisel seviyesizliğini ve insanlığını kaybetmesi sonucu Efendimiz Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürleri yayması, dahası İslam karşıtı konuşmaları ile ülkesinde Müslümanlara karşı baskıları artmıştı. Hani eceli gelenin yaptığı bir işlemi yapıyordu aslında. Macron, Müslümanlara hedef gösteren açıklamalarda bulunmuş, İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracağını söylemişti. Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, devlet kurumlarına ait binalara yansıtılmıştı. Müslüman dünyasındaysa Fransa'daki İslam karşıtlığına tepkiler gelmeye başladı. Bazı ülkelerde Fransa ürünlerine boykot geldi. Macron, Türkiye ve Arap ülkelerinde ürünlerinin boykot edilmesine yönelik çağrıların ve Fransa karşıtı eylemlerin durdurulmasını talep etti. Geri vites yapmıştı yani ve her şey ekonomikti. Fransız Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar akşamı yapılan açıklamada Orta Doğu'nun birçok ülkesinde Fransız ürünlerini boykot etme çağrıları ve daha genel olarak bazen nefret dolu terimlerle Fransa aleyhine gösteri çağrıları sosyal medyada yayınlandı ifadelerini kullanmışlardı. Açıklamada Fransa Müslümanları Fransız toplumunun ve tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Boykot çağrıları ve radikal bir azınlık tarafından araçsallaştırılan ülkemize yönelik saldırılar temelsizdir ve derhal durdurulmalıdır çağrısı yapılıyordu. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Fransız ürünlerini boykot çağrılarının ve Fransa karşıtı eylemlerin ülkenin ifade ve vicdan özgürlüğü konusundaki tutumunu çarpıttığını söylüyordu. Ne kadar ılımlı konuşuyorlar değil mi? Teröristler ile Müslümanları bir tutan kendileri değildi sanki. Libya'da Türkiye'ye düşman kesilen, Afrika'da düşman kesilen, Yunanistan krizinde Türkiye'nin karşısında olan, Ermenistan krizinde Türkiye'ye düşmanlık eden aynı Fransa değildi sanki. Aslında Macron bakmayın tüm bu saydığımız cephelerde Türkiye karşıtlığı yaptığına. Bu cephelerin hepsinde yenildi. Kuru kabadayılık yaptı ve dahası her fırsatta Türkiye'yi kendine rakip, Macron ise Erdoğan'ı kendine rakip gördü. Ama deyim yerindeyse onları kale alan olmadı. Hırs yapmıştı Macron, yediremiyordu. Her yerde Türkiye'nin karşısına dikilmeye çalışıyordu ama süt oğlanını kimse kale almıyordu. Çıldırmıştı ve son olarak saldırgan bir ruh haliyle Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürlerini devlet binalarına yansıtarak İslam'a ve Türklere olan nefretini ortaya dökmüş oldu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ahlaksızlığa duyarsız kalmadı ve ülkede Fransız mallarının boykot edilmesini söyleyince Macron'un özrü kabahatinden beter hemen elçisini geri çekti. Gerçi bizim de çok da umurumuzda olmadı. Derdi zaten kriz çıkarmaktı Macron'un ve Avrupa'da Erdoğan'ın karşısına dikilen adam olmak istiyordu. Türkiye'ye dize getiren adam olmak istiyordu. Ama önce adam olması gerektiğini unutmuştu. Bakmayın siz Macron'un böyle ahlaksızca İslam'a saldırmasına. Fransa devleti içinde kendi etrafındaki birçok devlet yetkilisi de Macron'un bu saldırganlığını doğru bulmuyor ve olmaması gerektiğini savunuyor. Şimdilerde geri adım attılar ve yanlış anladınız. Biz Müslümanlarla aslında çok iyiyiz demeye başladılar. Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla şimdi Müslümanlara yaranmaya çalışıyorlar. Ama yemezler. Dinin sadece evde yaşandığı,
İslam karşıtı bir sistem kurulmak isteniyor. Bu sistemin adı demokrasi değil, totaliterliktir. Dışarıdan sistemli şekilde yürütülen saldırılar, içeriden bu saldırılara zemin hazırlatan hatalar, dinimizin ruhuna asla nüfuz edemeyecek. Sizin bilinçaltınızdaki Türk ve Müslüman düşmanlığının dışa vurumunu izledik biz. Daha hazin olanı ise kendine Müslüman diyen birçok ülkenin hiçbir şey yapmıyor olması.